Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tam kıvamında mis gibi bir elma reçeli tarifiyle geldim. Vakit kaybetmeden tarifimize bir an önce başlayalım. Ben derince bir kaba suyumu aldım. Şimdi yıkamış olduğum elmaları kabuklarını soyacağım. Daha sonra orta çekirdeklerini çıkartıp çatala gelecek kadar şu şekilde doğrayalım. Suyumuzu alalım arkadaşlar. Elmalarla şekeri tencereye alma aşamasını video çekmeyi unuttuğum için size görsel olarak gösteremeyeceğim. Ama yaptığım aşamaları kısaca hemen size anlatıyorum. Arkadaşlar ben tarifimde 3 kilo toz şeker ve doğranmış haliyle 2 kilo kadar da elma kullandım. Toz şekerin 1,5 kilosunu tenceremin altına boşaltıp yaydıktan sonra üzerine elmalarımı koydum. Sonra kalan 1,5 kilo toz şekeri de üzerine tamamen boşalttım. Daha sonra 8-10 parça portakal kabuğunu iç beyaz kısmını alarak soyucuyla onları da malzememin içine koydum. 2 parça kadar da limon kabuğu koydum. Koku ve aroma versin diye arkadaşlar. 8-10 adet de karanfilimi koydum. Daha sonra bunu bir gece beklettim. Bir gece sonra gördüğünüz gibi gayet güzel sulanmış, şekerler erimiş. Şimdi ben tenceremi ocağımın üzerine alıp reçelimizi kaynatmaya başlayacağım. Ocağımın orta gözünü orta ateşte yakarak tenceremi ocağıma aldım. Kaynatmaya başlıyorum. Reçelim bir 10 dakikadır kaynıyor arkadaşlar. Ben ara ara karıştırıyorum malzemelerini. Bu aşamada bir çay kaşığı kadar tereyağını üzerine ekledim ve kaynatma işlemine devam ediyorum. Reçelimiz kaynarken bir adet limonun suyunu da sıkacağım reçelde kullanmak üzere kıvam arttırıcı olarak arkadaşlar. Hemen limon suyumu bir bardağa alıyorum. Yaklaşık yarım saattir reçelim kaynıyor arkadaşlar. Ben bu aşamada aroma versin diye içine bırakmış olduğum portakal ve limon kabuklarını çıkartıyorum. Bu kadar yeterli. Fakat karanfilleri almayacağım arkadaşlar. Onlar reçelimin içinde kalsın istiyorum. Şimdi sıkmış olduğum bir adet limon suyunu ekliyorum. Bu aşamadan sonra dikkatli olalım arkadaşlar. 35 dakika oldu reçelimizin kaynama süresi. Limon suyunu ekledikten sonra çok çabuk bir şekilde kıvam alacaktır. Tenceremizin başından ayrılmayalım. Yaklaşık bir 50 dakika oldu. Ben şimdi reçelimden kaşıkla bir parça alıp soğutarak kıvamına bakmak istiyorum. Bence olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi akıcılığı gayet güzel. Şöyle bir kez daha göstermek istiyorum size. Evet, gayet güzel. Yaklaşık 55 dakika civarında benim reçelim oldu. Şimdi ben ocağımın altını kapatacağım arkadaşlar ve reçelimi soğumaya bırakacağım. Ben reçelimi kavanozuma aldım arkadaşlar. Bir kaseye de alarak size kıvamını göstermek istedim. Gördüğünüz gibi kıvamı gayet güzel. Sulu değil. Kıvamı ekmeğe gelecek şekilde gayet güzel bir kıvamı var. Tarifimi izlediyseniz beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın.